Beyrut'tan da çok fazla haber geliyor. Tabii teyite muhtaç birçoğu. Şöyle hemen bakalım. Beyrut'ta, Beyrut Havalimanı yakınına İsrail basında çıkan bir habere göre hava saldırısı düzenlendi ve Daiye'de de yeni bir saldırı olduğunu yazıyor Lübnan basını. İlerleyen dakikalarda şekillenecektir. Hocam hoş geldiniz. Ramazan Kurtoğlu da bizlerle birlikte. Şimdi sizle başlayalım dilerseniz. Biraz önce Hizbullah'ın istihbarat şefinin Hasan Yasin'in de öldürüldüğü bilgisi geldi. Evet. Nasrallah öldürüldü. Şimdi ne yapıyor hocam bu İsrail? Hizbullah'ı tek tek yok ediyor. Şimdi tabii İsrail açık ifade etmek gerekirse Kabala, Tevrat, Talmud ve Yeni Ahit'ten kaynaklanan teolojik inançlarını, dini inançlarını, felsefi inançlarını reel politikaya dönüştürüyor. Adam bunu da zaten gizlemiyor, açık açık söylüyor ki ben kameraman arkadaşım gösterirse 2006 yılında Evangelizm, Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak kitabını yazdığımda bu hadiselerin hepsinin resmini çekmiş, kendi kaynaklarından ortaya koymuştum. Evet. O zamanlar dediler ki ya bir akademisyen işte komplo teorisi kurmuş. Keşke komplo teorisi olsaydı da eğlenseydik. Ama şimdi problem, İsrail tabii problem ama problemin büyüğü İslam dünyasında. Niye İslam dünyasında? Dünyada 57 İslam ülkesi var. Dünyanın en fakir 30 ülkesi de Müslüman. Problem İslam'da değil, problem Müslümanların kafasının içinde. Dünyada bana söylerler mi? İslam dünyasında son 20 yılda, son 50 yılda, son 100 yılda, son 200 yılda bir bilim dünyasına Müslümanlar ne katmış? Müslümanlar 1948'den bu tarafa, İsrail kurulduğundan bu tarafa İsrail'e lanet yağdırıyorlar, İsrail'e beddua ediyorlar, ağlaşıyorlar. Ne oluyor? Kadın çocuk pırasa gibi doğranıyor. Efendim daha sonra göç. Olay şu. Olay İsrail bu mesele çözülür. Ama bu meselenin çözülmesi Müslümanların aklını başına alması. Bir, imanım iş gibi yapmayacak. İki, bilmi, aklı kullanacak. Şimdi karşımızda kendi inandığı değerlerimiş gibi yapmayan, bu inandığı değerlerden politika üreten, bilim üreten ve Müslümanları da çabut eskisi gibi atan bir İsrail var. İsrail'in anladığı bir tek şey vardır, güç. Evet. O zaman Müslüman ancak buna güçle mukabele edebilir. Bir yerden bakıyorsunuz işte Haniye rahmetli İsmail Haniye İran'da katledildi. İşte biz bol palavra dinledik. Benzer şeyi işte Hizbullah'tan dinledik. Olan Müslümanlar oluyor. Yani o açıdan net bir şey söyleyeyim. Bu iş Türk-İsrail sınırına doğru geliyor. Türk-İsrail sınırına ve özellikle Araplar, Arap dünyası ve özellikle Acem, Farisi dünya bir Türk-İsrail savaşı çıkarmak istiyor. Biz Kum şehrinden Lübnan-İsrail sınırındaki Fatıma kapısına kadar çok dikkat etmek zorundayız. Yani bir taşla birkaç kuş vurulmak isteniyor. O açıdan öncelikle elbette oradaki insanlara, oradaki Müslümanlara üzülüyoruz. Ama önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenliği. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenliğini, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlama almadan bir macera bizi felakete götürür. Evet.